Los Angeles'ta cinayet soruşturmasıyla aranan o Jay Simpson polis tarafından yakalanmak istenirken teslim olmak yerine kaçıyor ve bu kaçış kısa sürede beyaz bir Ford Bronco ile otoyollarda ilerleyen helikopterler ve onlarca polis aracının takip ettiği ve milyonlarca insanın canlı yayında izlediği tarihin en ünlü trafik kovalamacalarından birine dönüşüyor. Gelin şimdi birlikte o anın içine girip sanki helikopter kamerasından izliyormuşuz gibi bu kovalamacanın nasıl büyüdüğünü adım adım keşfedelim. Los Angeles'ta 1994 yılında yaşanan o kovalamacayı anlatırken aslında tek bir olaydan değil, bir şehrin üzerinde yavaş yavaş büyüyen bir gerilimden, medyanın gerçekliği nasıl yeniden şekillendirebildiğinden ve insanların ilk defa bir adli süreci sanki canlı bir film izler gibi takip ettiği çok tuhaf bir kırılma anından bahsetmiş oluyoruz ve bu hikayenin merkezinde de o dönem zaten herkesin tanıdığı Amerikan futbolunun efsane isimlerinden biri olarak bilinen O.J. Simpson bulunuyor. O gün aslında beklenen şey oldukça sıradandı. Simpson'ın polisle iletişime geçip teslim olması, sürecin kontrollü bir şekilde ilerlemesi ve olayın çok fazla büyümeden kapanması düşünülüyordu. Çünkü hem polis hem de kamuoyu açısından bu işin kısa sürede çözüleceği bir senaryo bekleniyordu. Ancak saatler ilerledikçe hiçbir şey beklendiği gibi gitmediği gibi, aksine belirsizlik giderek artmaya başladı ve kısa süre içinde Simpson'ın ortadan kaybolduğu, ardından da beyaz bir Ford Bronco ile otoyolda olduğu bilgisi ortaya çıktı. İşte tam bu noktada hikaye bir anda yön değiştiriyor. Çünkü artık mesele sadece bir şüphelinin teslim olması ya da kaçması değil. Los Angeles otoyollarında yavaş yavaş ilerleyen bir aracın etrafında şekillenen, gökyüzünde helikopterlerin döndüğü, yerde polis araçlarının konvoy oluşturduğu ve bütün bunların milyonlarca insan tarafından canlı yayınla izlendiği devasa bir gerilim sahnesine dönüşüyor. Ve bu sahnenin en tuhaf yanı da aslında hızın neredeyse hiç olmaması. Yani klasik bir kovalamacada beklenen yüksek hız, çarpışma ihtimali ya da ani manevralar yerine oldukça yavaş ilerleyen ama buna rağmen inanılmaz derecede yoğun bir psikolojik baskı hissi yaratmasıdır. Televizyon kanalları normal yayın akışını tamamen keserek bu olayı vermeye başladığında insanlar evlerinde ne yapıyorlarsa bırakıp ekranlara kilitlenmiş durumdaydı. Çünkü ilk defa bir polis operasyonu bu kadar geniş bir kitle tarafından aynı anda, gerçek zamanlı olarak izleniyordu ve bu durum aslında yalnızca bir kovalamacayı değil, aynı zamanda medyanın insan algısını nasıl şekillendirebildiğini de ortaya koyuyordu. Çünkü izleyiciler sadece bir olay izlemiyor, aynı zamanda o olayın içinde kalma hissini de yaşıyordu. Otoyolda ilerleyen beyaz Bronco, dışarıdan bakıldığında sıradan bir araç gibi görünse de, arkasında uzanan polis konvoyu ve yukarıdan sürekli görüntü alan helikopterlerle birlikte adeta hareket eden bir merkez haline gelmişti. Ve bu merkez etrafında oluşan gerilim aslında fiziksel bir hızdan çok zihinsel bir belirsizlikten besleniyordu. Çünkü kimse aracın içinde tam olarak ne olduğunu bilmiyor, polislerin ne zaman müdahale edeceğini kestiremiyor ve olayın nasıl sonuçlanacağını öngöremiyordu. Bu belirsizlik uzadıkça olay sadece bir suç takibi olmaktan çıkıp toplumsal bir izleme deneyimine dönüşüyor ve köprülerde toplanan insanlar, yol kenarlarında durup bu sahneyi izleyen kalabalıklar, televizyon başındaki milyonlarca izleyiciyle birleşerek garip bir şekilde aynı anda aynı olaya tanıklık eden dev bir kolektif bilinç oluşturuyordu. Ancak bu kolektif deneyimin en dikkat çekici tarafı herkesin farklı bir anlam yüklemesiydi. Çünkü kimisi bunu bir suçlu yakalama operasyonu olarak görürken, kimisi bir medya şovu gibi algılıyor. Kimisi ise sadece sonunda ne olacak sorusunun cevabını bekliyordu. Zaman ilerledikçe araç yavaş yavaş Simpson'ın evine doğru yöneldiğinde gerilim daha da yoğunlaştı. Çünkü artık bu sadece bir kaçış değil, aynı zamanda bir sona yaklaşma hissiydi ve bu yaklaşma anı aslında olayın en ağır kısmını oluşturuyordu. Çünkü herkes bir şeyin olacağını biliyor ama bunun ne olacağını bilmiyordu ve bu bilinmezlik ekran başındaki insanların nefesini tutmasına neden oluyordu. Sonunda araç durduğunda ise bütün hareketlilik bir anda kesildi. Helikopterlerin sesi, polis araçlarının konumu, ekranlardaki görüntü ve hatta insanların tepkileri bile sanki aynı anda yavaşlamış gibi bir his yaratıyordu. Ve bu bekleyiş anı belki de kovalamacanın kendisinden daha gergin bir andı.
Çünkü artık olayın sonuna gelinmişti. Ama sonun nasıl olacağı hala kesin değildi ve birkaç dakika sonra gelen teslimiyet ile birlikte bu uzun ve tuhaf kovalamaca sona ermiş oldu. Ama bu hikayenin en önemli tarafı aslında burada bitmemesi. Çünkü geriye sadece bir polis operasyonu kalmıyor. Aynı zamanda medyanın bir olayı nasıl küresel bir deneyime dönüştürebileceği, insanların gerçek bir krizi nasıl birlikte izleyebileceği ve suç ile eğlence arasındaki çizginin ne kadar kolay bulanıklaşabileceği gibi çok daha büyük sorular kalıyor. Ve belki de en rahatsız edici soru da şu oluyor: eğer milyonlarca insan aynı anda bir kovalamacayı izleyebiliyorsa, bu hala sadece bir adli olay mıdır yoksa çoktan bir gösteriye mi dönüşmüştür? Ve sonunda araç durdu. Ama bu kovalamaca sadece bir yakalanma anı değil, medyanın dünyayı ilk kez canlı yayında bir polis operasyonunun içine çektiği, gerçeğin bile artık bir izlenen hikayeye dönüştüğü o unutulmaz andı.